Amerika kimi zaman söylemleriyle, kimi zamansa yaptığı hamlelerle gündemden düşmüyor. Hatta çoğu zaman gündemi kendisi belirliyor. Hem Türkiye hem de dünya ile olan ilişkileri benzer. Amerika dış politikada attığı adımlarla emperyalizm denilince akla gelen ilk ülke. Amerika Birleşik Devletleri bu kez ise Türkiye'de yoğunlukla Mardin ve Şanlıurfa bölgesinde bulunan akrepleri radarına aldı. Peki bu akrepler neden bu kadar değerli? Amerika Birleşik Devletleri 10.000 kilometre öteden neyin peşinde? Yurdum insanının Amerika'nın sistemi hakkında yazılan tüm bilimsel makaleleri özetleyen bir tabiri var. Amerika oyunu. İşte karşınızda Amerika'nın akrep oyunu. Bir şeyin ne kadar değerli olduğunu ifade etmek için altın benzetmesi yaparız, ancak altından da değerli. 1 litre akrep zehri yaklaşık 10 milyon dolar. Elbette süreçte oldukça meşakkatli. Takribi 15.000 akrepten aylık 30 gram zehir üretilebiliyor. Türkiye'ye özgü olduğu bilimsel olarak kanıtlanan ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülen kara akrebin özelliklerine ve zehrin üretiminin nasıl yapıldığına sonlara doğru değineceğiz. Şimdi hemen Amerika ile başlayalım. Yaklaşık 3 hafta önce Türkiye'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kaçakçılık şebekesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Tarihi eser ya da farklı değerli bir maden değil, akrep kaçakçılığı. Üstelik bu kaçakçı bir profesör. Güneydoğu illerimizden topladıkları akrep, tarantula ve örümcekleri kendi ülkesine kaçırmaya çalıştı. Kara akrep için tam 10.000 kilometre yol kat ederek geldi. Aslında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bilimsel araştırma izni almış, ancak bu endemik floranın çıkışlarının yasak olduğunu bildiği halde götürmeye çalıştı. Şüpheli hareketleri kameralara yansıyan Prendini 4 havalimanı polisi tarafından durduruldu ve valizi arandı. Valizin özel bölümlerinden tam 88 akrep zehri dolu şişe, 58 klipli poşet içerisinde ülkemizden aldığı 1500 zehirli akrep ve tarantula bulundu. Yakalanan profesör bilimsel bir çalışma için bunu yaptığını ifade etse de biraz önce belirttiğimiz gibi zehrin litresi 10 milyon dolar olunca kulağa pek de inandırıcı gelmiyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri merkezli Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Profesör Lorenzo Prendini'nin daha önce de farklı ülkelerden endemik türleri kaçırmaya çalıştığı tespit edildi. İlk tepki ise artık herkesin akrep lakabını taktığı 40 yıldır akreplerle iç içe yaşayan Ali Yılmaz'dan geldi. Yılmaz yaklaşık 40 yıldır akreplerle iç içe ve akreplerin sağımını yurt dışına ihraç ediyor. Farklı örnekler var mı? Elbette. Ülkemizde profesyonelleşip ihracat yapan ya da yapmayı hedefleyen 4 tesis bulunuyor. Fakat münferit olarak da bu işe girişen vatandaşlar da mevcut. Gerçekten çok değerliler ve bu alanda çalışmalar da son zamanlarda artmaya başladı. Dünyanın en büyük akrep üreticisi ise şaşırmayacağımız üzere İsrail. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Profesör Prendini'nin yanında bulundurduğu tarantula ile ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Bilim insanları tarantula zehrinden elde edilen molekülün farelerde kronik huzursuz bağırsak sendromu ağrısını büyük ölçüde azalttığını keşfetti. Bu tarantulaları da muhtemel bir ağrı kesici üretimi için almış olabilir. Diyelim ve kara akrebe geri dönelim. Bu akrebin özellikleri neler ve zehri nasıl ilaca dönüştürülüyor? Siyah ya da kahverengi, 8-10 santim uzunluğa erişebiliyor. Kalın ve güçlü bir kuyruğa sahip. Bir dişi akrep 20 ile 120 arasında doğum yapabiliyor. Sıcak ve kurak bölgeleri seven kara akreplere Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Malatya, Adana, Gaziantep gibi güney ve güneydoğu illerimize rastlıyoruz. Aç, susuz, havasız her koşulda yaşayabiliyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Hiroşima'ya attığı bombalarda sadece akreplerin yaşadığı görüldü. Akreplerin üzerindeki tabaka radyasyona oldukça dayanıklı. İnsan vücudunun radyasyon direnci yaklaşık 600 ratsken akreplerde bu direnç 40.000 ile 150.000 ratsa kadar yükselmekte. Akrep avcıları ve üreticileri bu potansiyeli değerlendirebilirse nükleer kaza ya da sızıntılarla radyasyona maruz kalan insanlara daha yüksek bir koruma sağlayabilir. Bu özelliklerin yanı sıra bir insanı ısırdığında o insanın kurtulma şansı çok az. Direkt kasları felç edip kalp krizine neden olabiliyor. Bu zehirli canlının en büyük düşmanı ise sivrisinek. Hatta sinek üzerine konduğunda intihar edip kendini öldürüyor. Peki zehri bu kadar tehlikeli ve az bulunan akrebin üretimine neden müsaade ediliyor? Elbette bunun mantıklı bir nedeni olmalı. Dünyada yaklaşık 1700 çeşit akrep türü var. Kara akrep dünyadaki tüm akrep zehrinin tamamına panzehir olabiliyor. Tek sebebi tabii ki bu değil. Asıl sebebi kara akrepler beyin tümörü, MS hastalığı gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. Hatta vücuttaki kanser hücrelerini parçalayacak kadar güçlü. Akrep avcılığı yapanlar antiserum üretimine katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştiriyor. Zehrin içinde bağışıklık sistemini güçlendiren moleküller de bulunuyor. 1000'den fazla protein ve moleküler bileşiğe sahip bir venom. Ancak tam olarak tanımlanabilmiş değil. Akrep zehri tamamen analiz edilebilirse insan sağlığına çok daha farklı, şu an hiç aklımıza gelmeyen faydaları da ortaya çıkabilir. O halde şimdi size akrep zehrinin ilaca dönüştürülmesi
dönüşümünün nasıl yapıldığını anlatayım. Öncelikle dönüşüm için akrebin sağ olması gerekiyor. Bu işi yapanlar pek söylemek istemese de dijital dünyada bu bilgilere ulaşmak mümkün. Akrepler yakalandıktan sonra bir kaba koyulup biyolojik laboratuvarlara gönderiliyor. Burada akrebin değerli birkaç damlalık zehrinden panzehir üretiliyor. Akrebin kuyruğuna elektrotlar tutarak zehrin salgılanması sağlanıyor. Ayrıca bir akrepten 2 damladan fazla zehir elde etmek tek seferde mümkün değil. Bu işlemde oldukça hassas ve profesyonellik gerektiren bir aşama. Öte yandan dişi ve yetişkin akreplerin daha verimli olduğu ifade ediliyor. Dişiler erkeklerden daha büyük ve zehri çok daha yüksek. Zehir daha sonra belli aralıklarla atlara enjekte ediliyor. Neden at dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü atların bağışıklık sistemi zehre karşı antikor üretiyor. Kanda yeteri kadar antikor birikince atların kan plazması alınıyor. Ardından kan plazması yeniden laboratuvara taşınıp toz bir ilaç haline getiriliyor. Zehrin sağımı ortalama 15-20 günde bir yapılıyor. Akrepler genelde çekirge, karınca gibi küçük böcek türleriyle besleniyor. Sağılma aşamasından sonra elbette akrebin de dinlenmesi gerek. Bu esnada ödülü de kurtçuk oluyor. Bugün litresi 10 milyon dolar olan ve Türkiye'de bulunan kara akreplerin özelliklerini, sağım aşamasını, neden değerli olduğunu ele aldık. Konuyla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.